Hoş geldiniz. Magazin dünyasında yaşanan en son gelişmeleri ve onlar içindeki en ilginçlerini konuşacağız arkadaşlar. Ünlüler dünyasında, oyuncular dünyasında ve şarkıcılar dünyasında yaşanan ilginç gelişmeleri konuşacağız arkadaşlar. Burada mısınız? Geliyorsunuz değil mi? YouTube her birinize bildirimleri yolluyor arkadaşlar. Ve sizlerin yayına katılmanızı bekliyorum ben de. Yayına gelmenizi bekliyorum. Lydia First. Bonjour Bilal diyor. Bonjour Lydia. Ve Caner, özel abonem, moderatörüm. Aleykümselam Caner. Ruksara da geldi. Ruksara 3. geldi. Gulu Hasan geldi. Merhaba. Patricia, desde Argentina. Hola Patricia. Servin işi sağlam burada. Medine burada. Tunzale geldi. Osman geldi. Osman Ulusan. Teşekkürler. Ve Ümran Keleş. Moderatörüm Ümran Keleş de burada. Kalina da geldi. Caner 2. geldi. Evet. Caner 2. olarak geldi. Simon Enet. Merhaba Simon. Mizgin Ada. Herkesten önce Mizgin geldi. Mizgin önce ben geldim diyor. Sıla Deveci de burada. Evet. Çulu Hasan Guliyeva. Bilal abi neçesiz diyor. Teşekkür ederim. İyiyim çok şükür. Ve Ümran Keleş Mizgin'e tebrik ettiğini söylüyor arkadaşlar. Peki, bugün hangi konuları konuşmamızı istersiniz? Onları konuşalım. Esma da geldi. Merhaba Esma. İpek Canbulat da burada. İpek Canbulat da burada. Hoş geldin İpek. Patricia herkese merhaba diyor. Tekrar hola diyor herkese. İpek Canbulat Kıbrıs'tan döndü İstanbul'da. İpek'le yarın yayınımız var arkadaşlar. Ünlü astrolog İpek Canbulat'tan yarın size sürprizler var. Ben de merak ediyorum İpek'in yarınki sürprizlerini ama olduğunu da biliyorum. Burak Özçivit, Joy Awards, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ödül töreninde geçen sene Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'le birlikte yer almıştı. Gözler bu sene onları aradı. Bu sene yoktu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen. Gerekçesinin şöyle olduğu iddia ediliyor. Geçen sene Burak Özçivit ve Fahriye Evcen kendilerine ayrılan yeri beğenmemişler arkadaşlar. Geçen sene Joy Awards töreninde yerlerini beğenmemişler ve bunu bir paylaşımla Burak Özçivit eleştirmiş. Organizasyonu eleştirmiş ve daha sonra bu paylaşımı kaldırmış. Eleştirmiş ama hemen sonra kaldırmış. Fakat gören görmüş tabii ve Joy Awards yetkilileri de görmüşler. Burak Özçivit'in bu ağır sisteminin itibarlarını zedelediğini düşünerek Burak Özçivit'i kara listeye almışlar arkadaşlar. Ve bu sene de kendisine davetiye göndermemişler. Yani Burak Özçivit aslında böyle şeyleri sorun etmemesi gerekir. Oradasın nasıl olsa ve paranı da almışsın. En iyi şekilde ağırlanıyorsun. Yani bunu bir paylaşımla bu sistemi ortaya koymak yerine oradaki organizatörlerle yüz yüze konuşup da bunu halledebilirdi ve seni daha iyi bir yere, eşinle daha iyi bir yere geçirebilirlerdi. Tabii ki Joy Awards çok büyük bir ödül töreni, çok büyük bir etkinlik. Dolayısıyla Burak Özçivit gibi önemli bir oyuncunun kendilerine tavır alması onları herhalde üzdü ve madem öyle bizimle irtibat kurmadan böyle arkadan dolanıyor
Biz de onu bir daha çağırmayız diye düşündüler herhalde ama Burak Özçivit de çok umrunda olmaz bu doğrusu. Olacağını zannetmiyorum. Çünkü Suudi Arabistan çağırmasa Dubai çağırıyor, Katar çağırıyor, Kuveyt çağırıyor. Burak Özçivit'i baş tacı ediyorlar. Rusya devamlı çağırıyor biliyorsunuz. Davet ediyor, üste para veriyor hepsi. Ve Burak Özçivit sene boyunca Türkiye Cumhuriyetlerinde, Irak'ta, Bengaldeş'te hatta Bangladeş'te etkinliklere katılıyor ve parasını alıyor. E, Suudi Arabistan Joy Awards ödül törenine katılmasa da olur diye düşünmüş. Herhalde bu paylaşımı yaparken de öyle düşünmüştür diye konuşuluyor. Bu arada Afra Saraçoğlu'nun da Joy Awards ödül törenine bu sene de davet edildi ama yoğun çekim programı nedeniyle yoğun diziler zaten geç başladı dizisi. Yoğun ve çekilen bölümler de biliyorsunuz çöpe gitti. Yönetmen değişikliği, senarist değişikliğinden sonra yoğun programından dolayı teşekkür ettiği ve katılamadığını da bilgi olarak ekleyelim arkadaşlar. Niye Afra Saraçoğlu yok, herkes orada diye soruyordunuz. Afrasız elbette olmaz ama Afra Saraçoğlu yoğun programından dolayı teşekkür ederek katılamayacağını bildirmiş arkadaşlar. Mesajlarınıza bir bakayım. İyi ki gitmemiş Afim diyor Sıla Deveci. Caner Burak Arapları soydu diyor. Gulu Hasan Guliyeva Bilal abi Afra Mert söyler misin? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Afra ve Mert'ten haberlerimiz var. Bilal Bey Mert'in doğum gününe kadar barışırlar inşallah. Evet. Mert'in doğum gününe şurada ne kaldı ki arkadaşlar? Mert'in doğum günü 8 gün sonra 28 Ocak'ta Mert Ramazan Demir'in doğum günü. Mert 28 yaşına giriyor ve ve biraz daha olgunlaşacak Mert Ramazan Demir. 28 yaşına girecek. Doğum günü için fanlar, onu sevenler hazırlıklara başladılar bile. Henüz duyurmadılar ne gibi hazırlıklar yaptıklarını ama kendi aralarında paylaştıklarını biliyorum. Mert Ramazan Demir'e sürprizler hazırladıklarını biliyorum. Bu arada Mert Ramazan Demir'in dizi hazırlıkları da sürüyor. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Biraz sonra konuşacağız. Oyuncu Burcu Kara'nın affedersiniz. Oyuncu Burcu Kara'nın estetik konusunda ilginç bir söylemi var. Oyuncu Burcu Kara, ben estetik operasyonlara mesafeliyim diyor. Ben de mesafeliyim. Yani kendim hiçbir zaman estetik operasyon yaptırmayı düşünmedim zaten de devamlı estetik operasyonunu güzelleşmek için yaptıranları da anlayamıyorum. Gerekli olmadığı sürece küçük yaşlara kadar düşmesi beni çok üzüyor diyor. Estetiğin açıkçası diyor Burcu Kara. Evet gerekli olmadığı yani sağlık için gerekli olmadığı halde estetik operasyon yaptırıyor insanlar ve hele küçük yaşta kızlar da yaptırıyor. Bu beni çok üzüyor diyor. Çok haklı. Mükemmelliyetçi olmaya çalışılması sosyal medyadan kaynaklı diyor. Evet sosyal medyada insanlar görüyorlar birbirlerini. Ben de onun gibi olmalıyım. Ben de kusursuz olmalıyım. Halbuki hiç kimse kusursuz değil. Estetik yaptıranlar da kusursuz değil. Yaptırdıkları operasyonlara rağmen kusursuz değiller. Ah bunu bir anlayabilseler bazı kadınlar. Özellikle kadınlar yaptırıyor çünkü. Erkekler de çok yaptırıyor değil mi son zamanlarda? Evet, mükemmeliyetçi olmaya çalışılması sosyal medyadan kaynaklı diyor Burcu Kara. Çok haklı arkadaşlar. Ben bazen insanları karıştırıyorum diyor. Aynı dudak, aynı burun. Haklı, haksız mı? Aynı dudak, aynı burun, elmacık kemikleri, çeneler hep birbirinin kopyası oluyor artık. Aynı tornadan çıkmışlar gibi, aynı atölyeden çıkmışlar gibi. Özellikle kadınlar. Ben bazen insanları karıştırıyorum diyor. Evet gittiğiniz davetlerde, etkinliklerde birbirine benzeyen yüzler görüyorsunuz. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle.
Yani saç rengi falan da benziyorsa karıştırmak normal, çok iyi tanımadığın insanları. Dostlar, beğen yaparsanız memnun olurum. Abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa da sevinirim. Sizlerin bizi desteklemesi çok önemli ve yayını da paylaşmanızı rica ederim. Yorum yaparsanız da mutlu oluruz dostlar. Brezilya'dan diyor Ruth Melo. Melo iyi geceler Bilal diyor Brezilya'dan. Onlar da demek ki sabaha karşı şu anda Ruth Melo Brezilya'dan iyi geceler diyor. İyi geceler Ruth Melo. İyi geceler. Good night. Good night Ruth Melo. Jamaz, Jamaz Master selam verdi. Jamaz Master selam verdi. Güllü davası ne zaman diyor Caner. Caner inan o konuda çok fazla bir bilgim yok. Ayşenur Yıldırım burada kalp yollamış. Teşekkür ederim. Ya bugün Onur Akay e, yayına gelebilirdi aslında fakat İzmir'e gitmesi gerekti. Onur Akay biliyorsunuz geçen gün katılamadı. Ne günüydü? Cumartesi günü elektrik kesildi Onur Akay'ın yaşadığı yerde Akçay'da ve dolayısıyla yayına gelemedi. Bugün için ben bir ümitlendim çağırsam gelir mi diye. Bugün konuştuk kendisiyle. Bilal abi İzmir'e gidiyorum dedi. Bir şarkısıyla ilgili olarak İzmir'de stüdyoya girecekmiş. Ve ancak Perşembe günü yayın için gelebileceğini söyledi. Yarın Salı, sonra Çarşamba, sonra Perşembe. Yarın bu arada evet İpek Canbulat'la yayındayız. Ünlü astroloji uzmanı İpek Canbulat'la yayındayız. Perşembe günü inşallah bir aksilik olmazsa Onur Akay'la yayında olacağız ama Onur Akay sizlere iletmem için bir bilgi verdi. Onu biraz sonra Mert ve Afra ile ilgili o bilgiyi, o önemli gelişmeyi biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Biraz sonra konuşacağız o önemli gelişmeyi. Peki sevgili Onur Akay İzmir'e gider ayak yine bombayı patlattı. Şimdi şöyle bir notlarıma göz atıyorum arkadaşlar. Evet, yapay zeka Hande Erçel'in estetik durumunu yapay zekaya sormuşlar ve yapay zeka bakın neler söylemiş. Hande Erçel'in vücudunu incelemiş yapay zeka, kendisine yüklenen fotoğraflardan, videolardan incelemiş. Bişektomi, yanak inceltme operasyonu geçirdiğini söylüyor Hande Erçel'in. Hande'ye sorarsanız sırtını size döner, kızar bile, tersler sizi ve arabasına biner. Sormayın sakın Hande Erçel'e. Sakın sormayın sende estetik var mı diye. Bunu soran muhabirlere bu dediğimi yaptı çünkü. En belirgin değişimlerden biri olarak bişektomi, yanak inceltme görülüyor. Hande Erçel diyor. Yapay zeka söylüyor bunu. Ben değil. Yapay zekaya sormuşlar arkadaşlar. Biliyorsunuz Hande Erçel'in yanakları ilk çıktığında Hande Erçel güzellik yarışmasında derece aldığında yanakları hafif böyle tombuldu, topluydu. Yanaklardaki yağ yastıkçıklarının alınmasıyla yüzün daha ince, elmacık kemiklerinin ise daha belirgin hale geldiği düşünülüyor, diyor yapay zeka. Javelin çene hattı dolgusu var diyor. Javelin çene hattı dolgusu var diyor yapay zeka. Çene hattının eskisine göre çok daha keskin ve net görünmesi bu bölgeye dolgu yapıldığı iddiasını güçlendiriyor diyor yapay zeka. Ya herkesi kandırabilirsiniz ama arkadaşlar yapay zekayı kandıramıyorsunuz. Herkese her şeyi söyleyebilirsiniz ama yapay zeka doğrusunu bulur ve hemen cevabınızı verir. Çene ucu dolgusu yüzün V formuna V böyle değil mi? V formuna kavuşmasında çene ucunun daha sivri ve belirgin hale getirilmiş olabileceği belirtiliyor çene ucu dolgusu.
Çenesi sivriltilmiş yani Türkçesi arkadaşlar. Hande Erçel'in dudak dolgusu var diyor. Yapay zeka Hande Erçel'de eski fotoğraflarıyla kıyaslandığında dudakların daha dolgun ve simetrik göründüğü dikkat çekiyor diyor. Hande Erçel'in dudak dolgusu beni hiç rahatsız etmiyor görsel olarak. Yani çok da güzel olmuş. Hakikaten eskisine göre çok da iyi duruyor. Eee Masseter botoksu, çene kaslarının incelmesiyle yüzün alt kısmının daha zarif ve bir forma kavuştuğu düşünülüyor. Masseter botoksu yaptırdı. Çene kaslarının incelmesiyle yüzün alt kısmının daha zarif bir forma kavuştuğu düşünülüyor. Yani şu bir gerçek ki Hande Erçel'in yüzü hakikaten yapılan bu değişiklikle çok güzelleşmiş, çok forma girmiş. Estetik bir insana ancak bu kadar yakışır. En fazla bu kadar yakışır. Göz kapağı ve kaş kaldırma operasyonu var diyor yapay zeka. Bu Google'ın yapay zekası arkadaşlar. Google'ın yapay zekası bu incelemeyi yapan. Badem göz yapıldı diyor Hande Erçel'e. Göz yapısının daha çekik, kaşlarının ise daha kalkık görünmesi bu tip bir müdahale ihtimalini güçlendiriyor diyor. Evet, eski fotoğraflarını da koymuş burada yapay zeka. Hande Erçel'in ve yeni fotoğrafını da koymuş. Hakikaten çok büyük değişiklik var bu fotoğraflara baktığınız zaman. Yapay zeka tüm bu değişimin yalnızca estetik müdahalelere bağlanmaması gerektiğini de özellikle vurguluyor. Verilen kilolar çok önemli. Sen kendine bakacaksın. Sadece estetiğe güvenirsen olmaz. Hem devamlı ye, estetik operasyon yaptın, güzelleşeceğim. Mümkün değil. Verilen kilolar, değişen makyaj teknikleri, yüz hatlarının olgunlaşması ve yaş alma sürecinin de bu dönüşümde büyük payı olabileceğini söylemiş yapay zeka. Dürüst yapay zeka, bu dobra yapay zeka. Yapay zekanın da haysiyetlisini severim. Evet, aferin yapay zeka. Aferin. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar notlara. Notlara şöyle bir bakıyorum. Enteresan başka bir şey var mı burada diye. Evet, şöyle şuraya da bir gireyim. Peki, yani Hande Erçel'in yapay zekaya vereceği bir cevap olursa tabii ki seve seve onu da burada konuşuruz, yayınlarız. Hande Erçel'e cevap hakkı doğdu. Yapay zekanın bu söylediklerine ne diyecek acaba? Yok bende şu da vardı demez. Demez. Hani bunu görememişsin bu da vardı. Deme burnunda bir şey var mıydı mesela? Burnumu söylemedim falan. Der mi? Ki demez ki hiçbir zaman kabul etmiyor. Yapay zeka, Hande Erçel. Dolayısıyla eee, zaten bunları da kabul etmez. Bunları da kabul etmez. Bende estetik var demedi, hiçbir zaman demedi. Kerem Bürsül yeni bir hikaye attı diyor bu arada Instagram. Peki Kerem Bürsül'ün hikayesine biraz sonra bakarız. Hande Erçel, ya ne kadar güzeldi Hande Erçel'in giydiği elbise değil mi arkadaşlar? Joy Awards ödül töreninde. Dün konuştuk, ünlü Lübnanlı modacıya aitti, bir El Saab'a aitti. Onun kreasyonu 2023-2024 kreasyonundan ne kadar güzel, nasıl ince ince çalışılmış, dantel her tarafı yani oya oya işlenmiş ve kıymetli taşlarla e, üzeri bezenmiş çok güzel bir elbiseydi. Hande Erçel'in e, ekibi çok iyi, ekibi çok iyi. Stilist arkadaşı da çok iyi. İnan Kırdemir çok başarılı. Çok güzel giydiriyor Hande Erçel'i böyle etkinliklerde. Hande Erçel'in de zevki 10 numara arkadaşlar. Kim ne derse desin. Yani bir kadın bu işlerde çok başarılı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şimdi Hande Erçel lafı açıldığı zaman oyunculuğu iyi değil, oyunculuğu kötü filan. Ya kardeşim bir kere de kadının başarılı olduğu tarafları söyleyin. İyi olduğu tarafları söyleyin. Bir kere ekibiyle uyumu filan şahane. Yani her şeye dört dörtlük hazırlanıyor. Her katıldığı etkinlikte sivriliyor, öne çıkıyor. Dünyanın her tarafından ünlülerin çağrıldığı büyük davetlere çağrılıyor ve orada fark ediliyor, farkını ortaya koyuyor Hande Erçel.
Yani tabii ki bunun için bir altyapı gerekiyor. Bunun için bir hazırlık süreci gerekiyor. Hepsini başarıyla yapıyor. Yani eleştirdiğimiz zaman eleştiriyoruz ama bakın şimdi biraz evvel estetiklerini yapay zeka söyledi, buldu, ben anlattım. Tamam, bu belki bir eleştiri ama kadının artılarını da olumlu taraflarını da söylememiz gerekir ki hakkaniyetli bir iş yapmış olalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerin neler yazdığınıza bakacağım. Ben Afra'yı sevdiğim için başkasına bakmıyorum diyor Nur Hayat. Caner geçmiş olsun Caner. Kendine dikkat et. Caner ıhlamur iç. Ihlamur limon. Bonjour Caner diyor Lidya. Evet. Yani arkadaşlar hava çok soğuk. İstanbul'da 1 derece. Doğalgazı sonuna kadar açtık mecburen yani. Sizde nasıl durumlar? Nereden yazıyorsunuz? Havası, mevsimi yaz olan bir yerden katılan var mı yayına? Güney Yarımküre'den. Ha vardı değil mi arkadaşlar? Vardı. Lidya Fransa'dan. Soğuk. Fransa'da soğuk. Lidya Fransa'dan. Soğuk değil mi Fransa Lidya? Evet. Peki. Özel üyelerimden Caner Tuzcu'yu burada görüyoruz. Caner geçmiş olsun tekrar. Abonem, özel abonem ve aynı zamanda Caner moderatörüm. Ve Ümran Keleş de moderatörüm. İkisi yayının kusursuz akmasında çok önemli katkıda bulunuyorlar bana. Antilerle baş ediyorlar. Gelen antileri yayında e, Afra ve Mert'i kasıtlı olarak kötüleyen katılımcıları engelliyorlar. Mecburuz böyle yapmaya. Yoksa kavga çıkar. Burada Afra'yı ve Mert'i seven insanlar var. Yoksa kavga çıkar. Caner'e ve Ümran'a bu anlamda teşekkür ediyorum. Yayının güvenliğini sağladıkları için bazen küfür, kavga filan oluyor. Kötü sözler söyleyenler oluyor. Onları da e, engelliyor arkadaşlarım. Peki Nelly Manzano gelmedi bugün Arjantin'den. Özel abonem, özel üyem. Nelly Manzano gelmedi. Nelly bazen yorumlarda görüyorum. Çok hoşuma gidiyor YouTube videosunun altında. Gece vaktim olduğu zaman bütün notları, mesajları, yorumları okumaya çalışıyorum. Abonelerimi de orada gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Delfina Dimasio, Şili'den. Esma Nur, rica ederim. Haydar Durmaz babanın adı. Peki, rica ederim Esma Nur. Hoş geldin. Üçleyelim modlu, 3 kişi lazım. Hidayet moderatör olmak istiyordu oğlum. Ona bir danışayım, bir sorayım Caner. Eğer yine istiyorsa onu alırız. Yoksa başka buluruz. Ee, Dilek Şenyurt geldi mi? Almanya'dan, Frankfurt'tan Dilek Şenyurt'u göremedim. Dilek çok güzel yorumlar yapıyor yayın sırasında. Bazılarını okuyabiliyorum, görebiliyorum ama bazen de kaçırıyorum. Dilek Şenyurt magazini çok seven bir arkadaşım Almanya'dan, Frankfurt'tan 3 senedir benim özel abonem, özel üyem. Ve Mabel Matiz S5F nickli arkadaşımız. O da özel abonem. Daha yeni özel abonem, özel üyem. Mabel Matiz S5F nickli. Ee, Ona da selam olsun. O da sonradan izliyor yayınları bildiğim kadarıyla. Evet, Sabrina. Sabrina, peki. Gönül Çener. Gönül Çelen yıllardır beğenerek izliyoruz diyor. Çok teşekkür ederim Gönül Çener. Çok teşekkür ederim. Ahmet Haşim'den Osman Ulusan şiir. Ağır ağır çıkacaksın merdivenlerden ve bir zaman bakacaksın semaya gülerek. Ahmet Haşim bu şiiri sanki Mert Ramazan için yazdı. Çok güzel.
Osman kardeşim. Osman kardeşim çok mantıklı bir takipçim. E, Mert Ramazan Demir'in yeni dizisinde asıl partneri bu Hazan rolünü oynayacak oyuncu olacak demiştim. Ya dünkü yayında ya bir önceki yayında arkadaşlar. Hazan rolünü kim oynayacak? Bu önemli bir başrol. Mert'le asıl başrol Mina değil, Hazan rolünü oynayacak oyuncu. Böyle söyleniyor arkadaşlar. Hazan rolünü oynamak için Hande Erçel sevgilisi yapımcı Onur Güvenatam'a ne olur Onur, ne olur Mert Ramazan Demir'in karşısında o rolü ben canlandırayım, ben oynayayım diye Onur Güvenatan'a ricada bulunduğu söyleniyor arkadaşlar. İddia ediliyor. Ne olur Onurcuğum, Mert Ramazan'la ben oynayayım diye. Kırar mı, kırmaz mı? Onun bu isteğini yerine getirir mi sevgilisi Onur Güvenatam? Şimdi soruyorum size ve cevabınızı merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi Ümran Keleş Hande olmaz diyor da Hande onu sormuyorum. Yani Onur Güvenatam Hande Erçel'e okey der mi yoksa demez mi? Başkasına mı verir o işi? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani yoksa şöyle mi düşünüyorsunuz? Yani eğer Hande Erçel'e Onur Güvenatam ya sevgilim seni mi kıracağım ya? Tabii ki sen oynarsın. Tabii ki Hazan rolü senin mi der? Yoksa ya Allah aşkına Hande Erçel yani yapma ya. O rol için benim düşündüğüm başka bir oyuncu var. Lütfen sana başka bir senaryo, başka bir proje yaparız. Lütfen bunda ısrar etme mi der. Evli veya sevgilisi olan birisi olsun diyor. İşte sevgilisi var. Onur Güvenatam sevgilisi İlbey. Sıla Deveci vermez diyor. Tülay diyor ki bak Onur evet oyna der diyor. Lidya istemedi. Lidya Fransa, Hande no. Lidya anlamadı ama. Muammer size selam verdi. Aleykümselam. Mert için fark etmez ki diyor Caner. Ya Caner Mert için fark etmez diyorsun ama Mert Ramazan Demir bir anda şeyde Özcan Deniz'in kızı olarak iyi oyunculuk sergilediği söylense de tecrübesi henüz daha tam gelişmemiş. Bir anda Mina var yanında oyuncu olarak. Bir anda Mina Demirtaş var. Bir anda tecrübesiz, bir anda da işte oyuncu olarak çok eleştirilen Hande Erçel var. Yani yazık değil mi Mert Ramazan Demir'e ya? Bütün yükü o sırtlayacak. Mert için fark etmez diyorsun ama nasıl olur? Mert kendi işini yapar geçer diyor Caner ya. Özge Törer olur, Araplar onu çok istiyor diyor. Ümran Keleş Özge Törer olsun diyor, olur diyor. Araplar onu çok istiyor diyor. Filme yazık olur lütfen oynamasın diyor Ruksara. Sıla Devezi çok daha farklı bir yüz lazım diyor. Katılıyorum ben de öyle düşünüyorum ama Hande Onur Güvenatam'ı ikna ederse yani bu rolü bana ver deyip de sevgilisi de onu kırmadan yapımcı sonunda o ne derse o olur. Mert Ramazan Demir itiraz etmez ki yapımcının sevgilisine niye itiraz etsin? Yapımcıyla ters düşmek istemez. Servin işi sağlam olmasın diyor. Ümran Keleş Hande'yi yapmaz. Onur zaten Mert'i kıskanıyor diyor. Ya Hande'yi aman. Ya Hande ile Mert bir şey yapacak olsalar da zaten Hande oynamasa da yaparlar. Yani öyle bir niyetleri varsa. Dizide oynamasalar da yine çıtır bir kız oynasın diyor Caner. Caner sen de yani burada biz çıtır çerez mi satıyoruz? Niye oynasın çıtır bir kız Mert'in karşısında ya? Ya Caner ya. Bak Rusya'dan hemen geldiler arkadaşlar ama
Kiril alfabesiyle yazdıkları için ne dediklerini anlayamıyorum. O bizim ne dediğimizi anladı ve hemen yorum yazdı ama kendi alfabesiyle. Sıla Devecik Caner kesinlikle diyor. O da çıtır oynasın diyor. Yağmur vardı o olabilir diyor Ümran Keleş. Mert genç ve yakışıklı diyor. Yani şimdi Onur Akay'ın ne söylediğini konuşacağız, yorumlayacağız arkadaşlar. Mirta geldi. Mirta Can Yaman'la ilgili bir şeyler yazıyor. İspanyolca yazıyor Mirta. Mirta anlayamıyorum. Menekşe Duman size selam verdi. Aleykümselam. Sabiho size selam verdi. Sabuhi. Peki. Pınar Deniz de Hande olmak çok genç yaş. Pınar Kıvanç da dijitalde olacak. Evet öyle bir girişimleri var Pınar için yapımcının. Mert öyle birisiyle oynasın ki Afra kıskansın seti bassın diyor Caner. Caner. Vallahi en güzel yorum Caner'inki. Yani en güzel yorum Caner'inki oldu. Şimdi Mert Ramazan Demir'in doğum gününe 8 gün kaldı bu arada arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Son 8 gün 28 Ocak'ta sevdiğimiz arkadaşımız, sevdiğimiz oyuncu kardeşimiz yeni yaşına girecek ve sevenleri onun için sürprizler hazırlıyorlar. Dostlar da yazıyorlar doğum gününde barışsınlar, doğum gününe kadar barışsınlar şeklinde. Hadi bakalım inşallah. Onur Akay'ın söylediği de ve sizlere ileteceğim bu gelişme de arkadaşlar aileden ve yakın çevrelerden onları barıştırmak isteyenlerin çabaları, onları barıştırmak için çaba sarf eden insanlar olduğunu Onur Akay öğrenmiş. Kendisi bugün yayında olsaydı kendisi anlatacaktı sizlere bunu. Ve bunun daha detayları olduğunu söyledi. Perşembe günkü yayında anlatacak. Aileden ve yakın çevrelerinden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i barıştırmak için çaba sarf edenler olduğunu söyledi Onur Akay. İnşallah gerçekleşir. İnşallah barışırlar. Bu arada arkadaşlar Mert Ramazan Demir'in bu diziyi kabul ederek, oynayacağı diziyi kabul ederek Delikanlı, şimdilik ismi Delikanlı, proje ismi, risk aldığını iddia edenlere katılmıyorum. Mert Ramazan Demir'in risk aldığını iddia edenler var. Onlara katılmıyorum. Çünkü Mert'in canlandıracağı Yusuf üzerine kurulan bir hikaye ve tüm konusu Yusuf'un çevresinde gelişecek, onun üzerinden yürüyecek bir senaryo ve bunu kabul etmek cesareti ister. Başarılı Yalı Çapkını dizisinden sonra, oradaki başarısından sonra Mert Ramazan Demir kendisini sağlama alabilirdi diyorlar. Yani daha az sorumluluk alabileceği senaryolarda oynayabilirdi. Nasıl mesela? İşte Kerem Bürsin'in son yayından kaldırılan dizisindeki gibi. Kerem Bürsin dizide bir 5 dakika gözüküyordu bir bölüm boyunca. Bir de sonra biterken bir 5 dakika, 2 dakika, 3 dakika görüyorduk Kerem Bürsin'i. Başka yan roller üzerine kurulmuş bir diziydi. Aile fertleri üzerine kurulmuş bir senaryoydu. Dolayısıyla yük Kerem Bürsin'in omuzlarında değildi. Ama burada bu dizide bütün hikaye Mert Ramazan Demir'in canlandıracağı Yusuf karakterinin çevresinde gelişiyor. Ve kimsenin gölgesinde kalmadan Mert Ramazan Demir sorumluluğu tamamen kendisinin üzerinde olan bir projeyi seçerek aslında risk aldı. Nasıl risk aldı? Yani reytingde beklenen başarı gelmezse bütün sahnelerde Mert Ramazan Demir var. Sorumlu olarak hikaye Mert'in üzerinde dönüyor ve sorumlu olarak Mert Ramazan Demir gösterilecek. Aslında Mert Ramazan Demir bu tercihle ne kadar
kendisine güvendiğini, ne kadar e, e, inançlı olduğunu, oyunculuğu ne kadar çok sevdiğini ve kendinden yapacağı işlerden ne kadar emin olduğunu bir yerde e, ortaya koyuyor. Dolayısıyla kariyerinde çok ciddi bir hamle yapmaya çabalayacak. Böyle kendisi üzerinde gelişen bir hikayeyi sırtlamakla Mert Ramazan Demir ilk kez kariyerinde böyle bir yükün altına girecek. Yusuf sert ve dramatik olayların içinde yoğrulan bir karakter. Mert Ramazan Demir'in bugüne kadar gördüğümüz rollerinden daha farklı. Sert ve dramatik olayların içinde yoğrulan bir karakter. Bu dizide Mert'in daha önceki rollerinden evet farklı bir yönünü göreceğiz. Delikanlı dizisi kim ne derse desin arkadaşlar, Mert için dönemeç, önemli bir dönemeç olacak. Dolayısıyla onunla oynayacak başrolünde ona yardımcı olacak seviyede kaliteli bir oyun ortaya koyması gerekir. Bunu Hande Erçel başarabilir mi? Ya da kim başarır? Mina burada ikinci bir rol, ikinci bir karakteri canlandıracak arkadaşlar. Başrol daha yoğun, daha ağır, daha güçlü bir isim olacak. İddia edilen bu şekilde Mert'in karşısındaki başrol. Eğer bu işin üstesinden başarıyla gelirse ki Mert gelir, benim inancım öyle. Hakikaten bu rolün üstesinden başarıyla gelirse ki gelir. O zaman Mert'i kimse tutamaz. Zaten şu anda da tutamıyor da yine de antiler konuşuyorlar. Özge Törer olursa da Nelide Manzano geldi. Hola. Hola Nelide, hola mı Nelide Manzano, hola. Hola desde Arjantina. Burada kar yağıyor, orada denize giriyorsunuz değil mi Nelide, Arjantin'de? Nelide geldi işte, denize girilen sıcak bir ülke neresi diyordum. İzleyen var mı diyordum. Nelide Manzano geldi arkadaşlar. Özge Törer'e şöyle bir bakıyorum. Kuruluş Osman'ın Bala Hatunu. Bala Hatunu. Yani bilmiyorum yani Özge Törer değil. Bana Hatun'un gençlik döneminden 19-20 yaşından 45 yaşına kadar evet. Yok, Özge Törer değil o. Yani değil, bence değil. Yani o oyuncu Özge Törer olmaması lazım. Ona bakarsanız Mina'nın Özge Törer'den ne eksikliği var? Yani daha iyi bir yüz hatta. Yüz olarak daha iyi. Daha bir kadın, daha güzel. Ama değil, öyle değil. Yani daha bir oturmuş işte bilinen bir yüz, bilinen bir başrol oyuncusu. Serenay gibi, Pınar Deniz gibi, anlatabiliyor muyum? Hande Erçel gibi. Hande Erçel olsun diye söylemiyorum. Sayın başka. İşte Tuğba Büyüküstün gibi yani ağırlığı olan, anlatabiliyor muyum? Bir sektörde bir birikimi olan, başrol dediğiniz zaman ha olur bu diyeceğiniz. Ee, Yani var daha şimdi iki üç tane saydım, daha pek çok var ve bulunacaktır da. Evet Caner, teşekkür ederim. Yayını beğenip destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şu anda 300 kişi var ama 78 beğen var. Mert'ten büyük diyor ya. Kimlerden büyük? Neslihan Atagül olabilir mesela. Ee, Oyunculuğu da çok, evet. Hatice Çoruh diyor. Oyunculuğu da çok güçlü. Ee, Yani yaş farkı görüyorsunuz işte, bu gece izleyeceğiz. Yani Kenan İmirzalıoğlu Afra'dan kaç yaş büyük? Tanıtımda görüyoruz. Nabzımı bir elleseniz falan gibi bir laf söyletiyorlar Afra Saraçoğlu'na. Doktor ya Kenan. Afra Kenan'a yürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'na. Kendisinden 27 yaş büyük karaktere yürüyor Afra Saraçoğlu. Afra'yı yürütüyorlar. Gördünüz değil mi tanıtımda? Nabzımı ne diyor? Nabzıma bir baksanız mı? Ne diyor doktor diyor filan böyle. Orada da şeyli söylüyor. Yani anlamlı söyleyiş var. Yani ben sana yürüyorum söylemi var orada. Neler yapıyorlar, neler yapmıyorlar. Yani yaş farkı o kadar çok fazla büyütmeyin. Kenan'ın eşi Mert'in partneri olsun diyor. Hafif kalır ya. Sinem Kobal hafif kalır. O role hafif kalır. Caner, Kenan'ın eşi Mert'in partneri olsun diyor ama
yani Sinem oyuncu ama yani biraz bu dram bu dram. Dram bu dram. İşte Tuğba Büyüküstün onu mesela dedim ama yani Tuğba Büyüküstün çok kemikli ve çok iri. Yaşı da fazla. Yani o belli eder yaşını Mert'in karşısında. Tuğba Büyüküstün. Evet. Evet dostlar. E, Yani böyle işte arkadaşlar. Böyle bu akşam kimler seyredecek Abi dizisini? Abi dizisini kimler seyredecek bu akşam? İlbey Tuğba Büyüküstün çok güzel olur diyor. Abi yarın değil mi? Ben bu akşam diyorum. Abi yarın. Yarın. Bu akşam Uzak Şehir var. Yarın evet. Ben izlemiyorum diyor Servin işi sağlam. Yavaş yavaş seyirciyi erken yaşı önemli değil diyor dizide. Alkar. Seyirciyi alıştırıyorlar yavaş yavaş. Bugün tekrar bölüm diyor Havva. Evet yarın akşam. Benim mesleğim ben gazeteciyim, televizyoncuyum. 48 senedir gazetecilik yapıyorum. Mafya dizileri yasaklansın diyor. Ee, No Mercy. Mafya dizileri yasaklansın arkadaşlar. Hakikaten şiddet yasaklansın televizyonlarda. Yarın Abil dizisinde şu sahneyi izleyeceğiz. Fragmanda gördük hepimiz. Doktor insanları kurtarmak için, insanların hayatını kurtarmak için yemin etmiş. Mezun olurken yemin ediyorlar biliyorsunuz doktorlar. İnsanlar için her şeyi yapacaklarına dair insanlık için yemin etmiş doktor. Hem de devlet hastanesi doktoru İzmir'de senaryoya göre Behram karakterini boğmaya çalışıyor. Bir insanı boğmaya çalışıyor. Behram'ı böyle bastırıyor. Orada diyor bir kapak var diyor. Kapanırsa diyor nefes alamazsın diyor. Görüyorsunuz bir doktor. Böyle bir şiddet var mı ya? Bir doktor böyle bir şey yapar mı? Doktor insan boğar mı ya? Yani bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz. Yani bu kadar da olmaması lazım arkadaşlar. Yarın akşam bunu izleyeceğiz. Böyle şiddet olmaması lazım. Belki o sahneyi çıkarırlar diyor. Yok çıkarmazlar. Ya bunların Gülseren'le iddiası ilgisi olduğunu da zannetmiyorum Ruksera. Bilal Bey Gülseren Hanım çok kavga, gürültü, silah, gaddarlık, şiddet seven bir insan diyor da Gülseren Hanım'ın senaryosu falan hikayesi olduğunu da zannetmiyorum ya bu dizinin. Yani onun ismini yazıyorlar oraya o da sahipleniyor ama yani bunlar zaten sıradan şeyler öyle çok enteresan bir hikaye değil ki. Yani sıradan şeyler. Kendileri köpürtüyorlar ya. Yalı Çapkını'nı köpürtmediler mi? Yalı Çapkını'nın hikayesini, gerçek hayat hikayesini mi izledik biz? İlk bölümde evet genellikle öyleydi. Gerçek hayat hikayesiydi ama sonra nasıl bozdular? İkide bir mafyatik adamlar girdi çıktı. Değişik değişik adamlar girdi çıktı. Yok Mert'e kadın yamadılar. Afra'ya erkekler yamadılar devamlı. Devamlı. Acayip acayip şeyler. Bu hafta böyle olsun diyordu Güven. Onur Güven Atam senaristlere. Senaristler de onu öyle yazıyordu. Yani Onur Güven Atam ne isterse onu yazdırıyordu. Aklına bir şey geliyordu. Böyle bir şey olsun. Kaçırsınlar eee, şeyi diyordu. Seyran'ı. Seyran'ı kaçırma sahnesi yazdırıyordu. Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır yazıyor ama diyor Sıla Deveci. Sıla Deveci her gördüğüne inanma. Her gördüğüne inanma. Her duyduğuna inanma. Hele ki ünlüler dünyasında. Bu sana bir gazeteci tavsiyesi, bir televizyoncu tavsiyesi. Her gördüğüne, her duyduğuna ünlüler dünyasında asla inanma. Asla, asla. Mantığına nasıl geliyorsa doğrusu odur aslında.
Evet. Peki arkadaşlar, sizleri seviyorum. Caner Metin Akpınar yapımcı senarist hiç karışmıyor. Senaryo neyse onu yazdırıyor abi diyor. Ya prensipli insan, eski oyuncu. Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar yayınımı izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Yarın ünlü astrolog İpek Canbulat'la birlikte olacağız. Yarın görüşmek üzere. Beğen yaparsanız ve abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa mutlu olurum. Çok teşekkürler. Ümran, Caner sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum moderatörlerim. Ve yurt dışından Türkiye'nin her yerinden izleyen siz değerli seyircilerime de tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.